Bir parçacık çarpışmasını hesaplamak için aklımıza gelen ilk şey şudur. Parçacıklar uzayda hareket eder. Bir noktada karşılaşır ve etkileşir. Fizik uzun süre olayları tam da bu hikaye üzerinden anlattı. Fakat son yıllarda ortaya çıkan bazı fikirler bunun doğanın en temel dili olmayabileceğini düşündürüyor. Bu fikirlerin en çarpıcı örneklerinden biri de amplituhedron kavramı. 2013'te Nima Arkani-Hamed ve Jaroslav Trinika'nın ortaya koyduğu bu yapı, saçılma genliklerini yani parçacıkların çarpışmalardan hangi olasılıklarla çıktığını veren nicelikleri, Feynman diyagramlarının alışıldık uzay zaman hikayesi yerine saf bir geometri üzerinden tarif etmeye çalıştı. Burada çok önemli bir ayrıma değinmek gerek. Bu fikir çoğu zaman uzay zaman gerçek değil şeklinde sunuluyor. Ama amplituhedronun söylediği şey tam olarak bu değil. Söylenilen şey daha incelikli. Fizikte çok temel sayılan bazı özellikleri, örneğin yerellik ve üniterlik, hesabın içine baştan koymak zorunda olmayabileceğimiz. Bunlar daha derin bir geometrik yapının doğal sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yani bu ilkeler çöpe atılmıyor. Tam tersine başka bir yerden geri kazanılıyor ve ortaya çıkan özellikler olarak tarif ediliyor. Peki bu iki kavram ne demek? Yerellik, etkileşimlerin uzay zamanda belirli noktalarda gerçekleşmesi demek. Yani bir parçacık evrenin başka bir ucundaki bir şeyi rastgele etkilemez. Etkileşimlerin belirli bir yakınlık mantığı vardır. Üniterlik ise daha basit bir ifadeyle olasılıkların düzgün davranmasıdır. Doğa hesap sonunda %120 olasılık vermez. Toplam olasılık tutarlı kalır. Standart kuantum alan teorisinde bu iki ilke hangi matematiksel sonuçların fiziksel olarak anlamlı olduğunu belirleyen ana direklerdir. Modern saçılma genlikleri yaklaşımında da genliklerin tekillik yapısı, hangi kutupların fiziksel olduğu, sonuçların nasıl dağıldığı bu ilkelerle yakından ilişkilidir. Amplituhedron fikrinin dikkat çekici yanı bu tabloyu ters çevirmesidir. Alışılmış yaklaşımda önce fiziksel kuralları koyarsınız. Sonra cevabı üretirsiniz. Amplituhedron yaklaşımında ise önce bir pozitif geometri kurulur. Sonra fiziksel olarak beklediğimiz davranışların bu geometrinin sınırlarından çıktığı görülür. Matematiksel olarak bu kanonik form denen özel bir yapıyla anlatılır. Bu formun tekillikleri yalnızca geometrinin sınırlarında olur. Ve bu sınırlar fiziksel süreçlerde görmeyi beklediğimiz ayrışma ve kutup yapılarını verir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Doğru fiziksel sonuç, doğru geometrik şekli bularak ortaya çıkar. Tabi burada hemen o zaman evrenin temelinde bir kristal ya da çok yüzlü mü var? Çok boyutlu geometrik bir yapı mı var? Demek gerekmiyor çünkü amplituhedron bildiğimiz 3 boyutlu uzayda duran fiziksel bir nesne değil. En doğal haliyle momentum twistor denen ve parçacıkların hareket bilgilerini çok düzenli bir biçimde kodlayan yardımcı bir matematiksel uzayda tanımlanıyor. Yani burada sözü edilen geometri fiziksel masa üstüne koyabileceğimiz bir cisim değil, hesapları düzenleyen soyut bir yapı. Bu yüzden daha yüksek boyutlu bir şekil bulunduğu cümlesi çoğu popüler anlatıda olduğundan daha dikkatli anlaşılmalı. İşin en çarpıcı kısmına gelecek olursak, daha sonraki çalışmalar bu geometrik yaklaşımın gerçekten de üniterlik gibi temel görünen özellikleri türetebildiğini göstermiştir. Özellikle 2020 tarihli çalışma, planar n=4 Super Young-Mills kuramında pertürbatif üniterliğin amplituhedron geometrisinden çıkarılabildiğini gösteriyor. Yani ortaya çıkan emergent bir yapı burada abartı değil. Teknik olarak önceden aksiyom gibi koyduğumuz bir şeyin daha temel bir yapıdan türediğini anlatıyor. Ama bu noktada frene basmak şart. Çünkü amplituhedron bugün için her şeyi açıklayan nihai teori değil. Çok özel bir kuramda, özellikle de planar n=4 Super Young-Mills bağlamında çalışıyor. Bu kuram gerçek dünyanın tam kendisi değil. Daha çok teorik fizikçilerin temiz laboratuvarı gibi düşünülebilir. Ayrıca bu yaklaşım henüz yer çekimini doğrudan içermiyor. Bu yüzden uzay zamanının temel yapı olmadığını söylemek henüz erken. Daha doğru ifade şu olabilir. Bazı fiziksel sonuçları elde etmek için uzay zamanı başlangıç noktası olarak almak zorunda olmayabiliriz. Nedensellik konusunda da benzer bir dikkat gerekiyor. Nedensellik de ortaya çıkan bir özellik gibi düşünülebilir. Oysa teknik tabloda bu mesele daha dolaylı. Nedensellik saçılma teorisinde genellikle analitiklik, süreksizlik yapıları ve hangi matematiksel davranışların izinli olduğu üzerinden okunur. Yani amplituhedron için bugün güvenle söyleyebileceğimiz şey nedenselliğin bütün içeriğinin çözüldüğü değil. Nedensellik, yerellik ve üniterliğin parçacık çarpışmalarındaki saçılma genliklerinde bıraktığı izlerin farklı ve daha geometrik bir dilde
yeniden düzenlenebildiğidir. Bütün bunların felsefi sonucu ise gerçekten büyük. Çünkü amplitüedron bize şunu düşündürüyor. Belki doğanın en derin seviyesinde önce uzayda hareket eden şeyler yoktur. Önce ilişkiler, sınırlar, tutarlılık koşulları ve geometri vardır. Yani bilgi temelli bir yaklaşım. Uzay ve zaman ise bunların bizim sezgimize çevrilmiş hali olabilir. Nima Arkani Hamed'in sunduğu çerçeve de tam olarak bu yüzden heyecan uyandırıyor. Amplitüedron, uzay zamanı ve alıştığımız kuantum tarifinin bazı durumlarda temel değil, ortaya çıkan bir açıklama olabileceğine dair bir örnek sunuyor. Bu henüz kesinleşmiş bir gerçek değil ama fiziğin gelecekte hangi dili konuşabileceğine dair güçlü bir ipucu. Kısacası amplitüedronun asıl önemi uzay zaman yokmuş demesinde değil. Asıl önemi uzay zamanın fiziğin başlangıç cümlesi değil, sonradan ortaya çıkan bir tercümesi olabileceğini göstermesinde. Ve eğer bu fikir bir gün yerçekimini, daha gerçekçi kuramları ve doğanın daha geniş bir bölümünü de aynı başarıyla kapsarsa, o zaman fizik gerçekten çok daha derin bir soruyla yüzleşecek. Bizim mesafe dediğimiz şey, uzay dediğimiz şey aslında daha temel hangi ilişkinin görünen yüzü?